Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce sizlerden bu videoya rekor bir beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olun. Dizimizin son bölümünde neredeyse hiçbir şey olmadı desek yeridir. Ama bu fırtına öncesi sessizlik. Yazarlar taşları sessizce yerleştiriyor. Işıl'a gönderilen gizemli not yeni bölümün fitilini ateşleyecek. Işıl cevabı bulmak için önce Koray'ın yattığı hastaneye gitti. Kafasından vurulan Koray'ın nasıl hala hayatta olduğu büyük merak konusu. Ancak şu aşamada asıl soru notu kimin yolladığı. Işıl'ın bir sonraki şüphe durağı Mustafa oldu. Özellikle yeni bölümde Mustafa'nın eve geri dönecek olması kuşkuyu arttırıyor. Yine de ben burada bir ters köşe bekliyorum. Işıl'ı tehdit eden kişinin Mustafa olmadığı kanaatindeyim. Geriye kalan isimlerden Leo var. Birsen'in sahnelerinde defalarca evde olan biteni herkesten iyi takip eden kişi vurgusu yapıldı. Dikkatli, sessiz, ortama sızan ama hiçbir detayı kaçırmayan bir profil çiziyor. Benim teorim şu, Birsen Koray'ın kardeşi olabilir. Bu nedenle Koray'ın başına gelenlerden sonra abisinin intikamını almak için Işıl'ı hedef seçmiş olabilir. Üstelik Işıl'ın asla şüphelenmeyeceği kişi de odur. Bu açıdan bakıldığında Işıl'ın yanlış kişilerin peşine düşmesi dramatik olarak çok verimli. Karakter kendi elleriyle düğümü sıkılaştırır. Notların dili ve zamanlaması önemli. Işıl'ın sinir uçlarına dokunan, onu panikle yanlış adımlar atmaya zorlayan bir üslup var. Bu strateji kişiyi hemen ifşa etmek yerine kendi çelişkileriyle baş başa bırakır. Işıl bu baskı altında Mustafa'yı sıkıştıracak. Leo'ya dolaylı testler uygulayacak. Hatta kendi çevresini daraltacaktır. Böylece Birsen düşük riskle yüksek sonuç alır. Siz ne dersiniz? Notların ardındaki kişi sizce kim? Gelelim belki de en çok konuşulacak başlığa. Ömer katil mi? Son bölümde Ömer'in zihnine ilk kez şüphenin tohumları ekildi ve parçalar üst üste gelince sarsıcı bir tablo oluştu. Yeni bölümde Ömer o gece birine çarpmış olabileceğine gitgide daha çok inanacak. Psikolojisi bozulurken itiraf mı etmeliyim, susmalı mıyım ikilemi derinleşecek. Fakat ben burada büyük bir tuzak görüyorum. Sezonun başında Nilgün ve Hakan'ın oğulları Furkan'ın kız arkadaşı Yeşim'le tartışırken görmüştük. O sırada Ömer de oradaydı. Ardından Ömer'in tek başına kaza yaptığını, çevrede kimseyi görmediğini izledik. Son bölümde ise Furkan'ın Yeşim'le arabada tartışmayı sürdürdüğünü, köprüde Yeşim'in araçtan indiğini ve kaza anıyla zaman çizgisinin örtüştüğünü gördük. Bu kesitler bize bir şey fısıldıyor. Ömer, başkaları tarafından örülmüş bir senaryonun içine çekiliyor olabilir. Nilgün ve Hakan'ın tavırları da sıradan ebeveyn reflekslerinden öte planlı bir hasarı yönetme çabasını andırıyor. Ömer'i ve Kıvılcım'ı iyi tanıyorlar. Neye, nasıl tepki verdiklerini biliyorlar. O yüzden oğullarını korumak için Ömer'i suçu üstlenmeye hazır psikolojik bir çıkmaza doğru itmeleri şaşırtıcı olmaz. Peki Ömer gerçekten hapse girer mi? Kısa süreli bir tutukluluk muhtemel. Ancak hikayenin özünde Ömer ve Kıvılcım'ın ayrılıp barıştığı o döngü var. İzleyici aynı fasit daireyi görmek istemiyor. Tuzak ihtimali ise hem gerilimi yükseltir hem de tekrarı kırar. Ömer belki kısa süreliğine içeride görünür. Fakat gerçekler ortaya döküldükçe tablo değişir. Asıl çarpışma suçu kimin üstleneceği değil, gerçeğin nasıl kanıtlanacağı olur. Bu süreçte Kıvılcım'ın konumu kritik. Yeni bölümde onu yalnızca partnerini teselli eden kişi olarak değil, aklı ve kalbi birlikte çalışan, adım adım ipuçlarını toplayan biri olarak izlemeyi bekliyorum. Kıvılcım'ın sezgileri kuvvetlidir. Ömer'in anlattıklarındaki boşlukları, olayın kronolojisindeki uyumsuzlukları fark edebilir. Belki Yeşim'in o geceki güzergahı, kameralar, köprü üzerindeki sinyal kesitleri, belki de Furkan'ın anlatısındaki küçük çelişkiler. Kıvılcım'ın üstleneceği bu akıl yürütme rolü kritik. Kısacası Ömer'in içine sürüklendiği suçluluk girdabına karşı mantığın soğuk ışığını Kıvılcım yakacak. Şimdi Doğa ve Fatih cephesine bakalım. Değişen senaryonun ardından Doğan'ın her fırsatta boşanma talebini yinelemesi anlatı açısından zayıf kaldı. Dizinin en çok eleştirilen noktası da bu tekrar hissi. Biri birini aldatır, büyük bir kırılma yaşanır, sonra bir şekilde barışılır. Bu döngü karakterlerin gelişimini gölgede bırakıyor. Oysa Doğa daha başta başka bir hat üzerine kurulmuştu. Eğitimi, mesleği, kendi ayakları üzerinde durma ideali. Bir süre önce Fatih'e çok aşık olan Doğan'ın bir anda kopması ise inandırıcılık sınırlarını zorluyor.
İzleyicilerin beklentisi Doğan'ın okulunu tamamlayıp mesleğine yönelmesi, kişisel gücünü kurması ve artık ilişkisini bu güç zemini üzerinden yeniden tanımlaması. Burada asıl dönüşüm boşanma mı, devam mı ikiliğinden ziyade Doğa kim olmak istiyor sorusuna verilen net cevapta saklı. Bunu destekleyen bir alternatif çizgi de var. Güçlü ailenin çöküşü. Benzer yapımlarda sıkça gördüğümüz gibi servet ve güç hızla eriyebilir. Bu sezon Kızılcık Şerbeti'nde de benzer bir dalga gelebilir. Böyle bir senaryoda Fatih'in çaresiz kaldığı, Doğa'ya muhtaç olduğu, Doğan'ın ise mesleği ve emeğiyle ayakta durup hatta Fatih'e el uzattığı bir tablo izleyebiliriz. Bu hem tekrar döngüsünü kırar hem de Doğa'ya gerçek bir özgürlük alanı açar. İzleyici emeğin gücüyle yükselen bir çizgi görmek ister. Fatih ise her fırsatta küçümsediği Doğan'ın geldiği noktayı görünce pişmanlıkla yüzleşir, güç dengesi tersine döner. Yan karakterlerde de taşlar oynuyor. Abdullah gerçeğe yaklaşsa da önüne hep bir sis perdesi çıkıyor. Küçük bir kırılma ve domino etkisi bekliyorum. Koray cephesinde ise nasıl hayatta kaldı sorusundan çok ne hatırlayacak sorusu önemli. Kısmi hafıza boşluğu senaryo için iki ucu keskin bıçak. Hem gerilimi sürdürür hem de uzarsa yorar. En verimli kullanım aralıklı hatırlatma ataklarıyla kritik ipuçları bırakmaktır. Bir bakış, bir koku, bir ses, Koray'ın parçaları birleştirmesi, Işıl'ın sinir uçlarına dokunan notlarla birleşince tablo daha da belirginleşir. Mustafa'nın eve dönüşü dengeleri mutlaka etkileyecek. Sert, inişli çıkışlı mizacı hem Işıl'a hem de diğerlerine karşı patlamalara yol açabilir. Fakat bu gürültü asıl failin görünmez kalmasını da sağlar. Eğer bir sen teorisi doğruysa gürültüyü perde olarak kullanacaktır. Sessizce, doğru anı bekleyerek. Leo'ya ayrı bir parantez açalım. Leo, her şeyi bilen adam tonunu vermekle birlikte Işıl'ın çevirdiği dümenlere belirli yerlerde bilinçli ya da bilinçsiz eklemlenmiş olabilir. Bu yüzden Leo yaptı demek kolaycılık olur. Onun rolü daha çok ayna, Işıl'ın karanlık yönlerini yansıtır. Yeni bölümde Leo'nun küçük bir itirafı, üstü kapalı bir cümlesi ya da sakince kurduğu bir mantık zinciri Işıl'ın dengesini bozabilir. Özetle yeni bölümde 3 ana damar bekliyorum. Işıl'ın notlarının peşinde yanlış kapılara dayanması ve bir senin görünmez planı. Ömer'in suçluluk girdabına çekilmesi, Kıvılcım'ın akıl ve sezgiyle denge kurması. Doğan'ın tekrar döngüsünden çıkıp eğitim meslek hayatına yönelmesi, ileride muhtemel güç dengesi değişimi. Bunlara Abdullah'ın gerçeğe yaklaşması, Koray'ın hatırlama atakları ve Mustafa'nın dönüşüp yarattığı gürültü eşlik eder.